Şirketi başlangıçta 5 kişi olarak kurduk. Gittikçe gelişen bir ekibimiz var. Şu anda yaklaşık 25 kişilik bir ekip haline geldik. Burada bilim insanlarından tasarımcılara kadar çok aktif ve işini bilen bir ekiple çalışıyoruz. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Sürdürülebilirlik dünyada çok önemli bir noktaya geldi ve biz de kendi adımıza bununla alakalı nasıl bir katkı yaratabiliriz diye düşünürken suni derinin dünyada yarattığı çok olumsuz etkilerin olduğunu fark ettik ve zeytin çekirdeği atıklarını ve diğer bitkisel atıkları acaba bu ürünle nasıl birleştirebiliriz diye fikir yaratırken bir anda Oleatex markası doğdu. Başlangıçta %15 oranında oluşturduğumuz ürün şu anda laboratuvar ortamında neredeyse %90'lara kadar biyo içerik içermekte. Yakın hedefimiz de petrol ürünlerini tamamen bu ürünün içinden kaldırıp tamamen bitkisel bazlı bir ürün yapmak. Biz ne yapıyoruz? Biz zeytin ve bitkisel atıklardan suni deri yapıyoruz. Aslında biz buna bitkisel bazlı deri diyoruz. Şu anda dünyada muadilleri olan ama Türkiye'de ve dünyada tek olan zeytin endüstri atıklarını alıp upcycling dedikleri tekrar bir geri dönüşüm sürecine katıp %90'a kadar laboratuvar ölçeğinde başardığımız suni deri üretimini yapıyoruz. Dünyanın en önemli sertifika kuruluşlarından %65'e kadar kısmını sertifikalandırdık. 6 temel kategoride üretim yapıyoruz. Bu da bize yine rakiplerimiz karşısında büyük çeşitlilik sağlıyor. Yaklaşık 3 yıldır bu sürecin içindeyiz. 3 yıl önce Ar-Ge'ye başladık. Güçlü bir Ar-Ge ekibimiz var. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden, Türkiye'nin genç bilim adamlarından oluşan bir ekibimiz var. Toplam Ar-Ge ekibimiz 10-12 kişi. Ama şirketin toplam çalışanı da 25'e yaklaştı. Şirketi başlangıçta 100 bin liralık bir bütçeyle kurduk. Ama şu anda geldiğimiz değer, en azından hani rakiplerimiz için söyleyeyim, en yakın rakibimiz 15 milyon dolar geçen sene bir yatırım aldı. Biz bir şirket değerlendirmesi yapmadık. Açıkçası kısa vadede yatırım da aramıyoruz. Çünkü ürünümüze çok güveniyoruz. Dünyanın önemli tekstil ve suni deri kullanan firmalarıyla da görüşmeler halindeyiz. Yani burada otomotiv sektöründen saat kayışına, çantadan ayakkabıya kadar dünyanın en önemli şirketleriyle görüşüyoruz. Bizim en önemli 3 avantajımız: birincisi, biyo içeriğimiz çok fazla. Laboratuvar ortamında %90'ı yakaladık. İkincisi, 6 farklı kategoride sunuyoruz ki bu hemen hemen aklınıza gelecek her alanda kullanılabilir demek. Üçüncüsü de tamamen hiçbir besin değeri olmayan ürünü alıp insanların kullanımına sunuyoruz. Bu aslında çift taraflı bir etki. Neden çift taraflı bir etki? Hem bir atığı alıyoruz, kullanıma koyuyoruz, hem de sıfır poliüretan kullanımını yaklaşık %90'a kadar azaltıyoruz. Bu da çok düz mantıkla karbon emisyonunu 7-8 kat azaltıyoruz demek. Dünyaya daha büyük katkı sağlıyoruz demek. Ve Türkiye'deki zeytin endüstrisinden yaklaşık 500 bin ton atık çıkıyor. Bunu da hem Türkiye için hem de dünya için nitelikli bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Kendi alanınızla alakalı bir bölüm. Ya ben aslında endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisliğinden sonra çeşitli yerlerde çalıştım. Temel tecrübem tekstil. Tekstilde yine dünyada bilinenin aksine en fazla atık üreten sektör. Yani bir elbise aldığınızda ortalama 5 tane etiketi çöpe atıyorsunuz. Askıdan bilgi etiketine, sallantı etiketine kadar. Biz bunun için bir çözüm ararken suni deriyle karşılaştık. Suni deri en az tekstil sektörü kadar plastik bazlı bir ürün. Burada ne yapabiliriz diye Ar-Ge ekibimizle uzun süre çalıştık açıkçası. İlk başlarda yaptığımızda %15'lerdeydi bitkisel baz. Şu anda gururla söyleyebilirim, %90 üzerine çıktık. Temel amacımız da ürünün içindeki sıfır poliüreteni tamamen çıkarmak. Ve hani Türkiye'de tek, dünyada da maliyet efektiflik olarak bizce dünyada da tek ürün olmak. Şöyle, Türkiye pazarında da dünyada da bu hem bir trend hem de olması gereken bir şey. Zaten pandemide biz bunu yaşayarak gördük. Biz dünyadan neyi aldıysak dünya gün sonunda bizden onu acı tecrübelerle geri aldı. Türkiye pazarında çok büyük şirketlerle görüşüyoruz. Dünyada da gerçekten çok büyük şirketlerle konuşuyoruz. Hatta bazı şirketlerden şu yorum alıyoruz: ya biz aslında bu sektörde değiliz ama müşterilerimiz bize bunu zorluyorlar. Çünkü herkes bunun farkında. Ve işin doğrusu da artık tüketici çok bilinçli.
aldığı her ürünün neden üretildiğini ve nereye gideceğini takip ediyor. Bu anlamda da bizim bir atığı alıp tekrar kullanıma kazandırmamız hem tüketicinin gözünde bir değer hem de gelecek nesillere bırakacağımız bir borç aslında. Biz bu anlamda da poliüreteni sıfırlamak istiyoruz. Yani tamamen bitkisel bazı üründen bir ürün geliştirebilirsek gerçekten dünyada tek olacak. Muadillerimiz var ama bu kadar bir atığı alıp kullanan ürün olmayacak. Ticari olarak bakarsak da firmaların aklındaki en büyük sorulardan birisi bu olacak. Sektörde hatta dünyada en maliyet efektif ürünüz. Çünkü ham maddemiz çok fazla. Türkiye bunun için bir nasıl diyeyim bir hazine. Ve en son şunu ekleyeyim. 100 kilometre alan içinde tüm operasyonumuzu bitiriyoruz. Hani bu karbon emisyonu için çok büyük bir değer aslında.